Selman okumuş bizimle birlikte. Bu işin hani aile yapısına saldırı diyorum, ahlaki değerler diyorum. Bu noktada nasıl yıllardan boyu erozyona uğratıldığını bize anlatabilir hocamız. O da burada. Hayatın içinde çok değişik okullar okuduk. Hem okul hayatımız oldu hem hayat okulumuz oldu herkes gibi. Fakat bu sosyolojik tahlili yapamadığınız zaman mahkemeler de bunun işin içinden çıkamaz. Sosyal hayatımız zaten karman çorman olduğu için sosyal medya hayatımız da karmaşık oluyor. Yani sebepler sonuçları doğuruyor. Sonuçlar sebepleri doğurmuyor burada. Fakat internet üzerinden bağlantılarımızı kurarken şimdi burada ortamda mecliste birbirimize karşı gayet naziyiz. Ama kulise geçtiğimizde hanımefendi çok terbiyesizdi, beyefendi de çok ukalaydı. Ali Murat Hoca da hiç kendine yakışmayan hareketler yapıyordu. Ben de ona göre artistlik yapmaya başladım diye aşağıda kendi kendimize konuştuklarımız da kayıt altında. Neresi kaydediyor? Ana bellek. Nerede bu bellek? Levh-i Mahfuz'da, en yüksek makamda. Bu bütün konuşmalar önümüze geliyor. Burada ne söylüyorsak gittiğimiz yerde bu sözlerle karşılanıyoruz. Küfür ediyorsak başkaları da bizim için küfür etmeye başlıyor. Güzel söylüyorsak güzel konuşuluyoruz. Güzel davranıyorsak gittiğimiz yerde bize de güzel davranıyorlar. Yani kainatın yasa koyucusu Şari Teala, Allah Teala aslında bize nasıl olmamız gerektiğini paylaşıyor. İşlediğimiz günahları silmek, kayıttan kaldırmak da üzerimizdeki kiri ne kadar kaldırır bilmiyorum ama Allah Teala diyor ki tövbe edenin tövbesini ben kabul ederim. Annesinden doğduğu günkü gibi yaparım diyor. Fakat internet bu kadar merhametli değil. Mahkemelerde de enteresan bir şey. Kılıçhalipaşa Camii'de imamlık yaparken caminin lojmanı var. Hiç oturmadım, ben bekardım. Oturmadım, lojmanın cami yaptıktan sonra, oranın tadilatı bittikten sonra caminin lojmanına dokunayım. Benden sonra gelecek olan arkadaş rahat rahat otursun diye. Oturmadığım dairenin katını güzelleştireceğim. Binanın dış cephesini yaptıracağım. Çatısını yaptıracağım. Şimdi bir şeyi düzeltmeye başladığınızda hemen şikayet başlar. Savcılar şikayet etmişler. Selman okumuş, ilave kat atıyor diye. Ya atılmış mı? Yok. Ama öyle duruyor şimdi sistemde. İlave kat davası vardı, mahkemesi devam ediyor. İşte. Valiliğe, kaymakamlığa, savcılığa, her yere ifade veriyorsun. Tek tek ve orada duruyor. Açıyorsun telefonu, mecradaki herhangi bir adrese. Bu haberi kaldırır mısınız? Niye kaldıralım ki diyor. Savcılığa gidiyorsunuz, bunu kaldırın. Efendim siz meşhur birisiniz. Toplumun, kamunun sizin hakkınızda malumat edinme hakkı vardır, kaldıramayız. Böyle suçlar, olmayan suçu mahkeme bile kaldıramadığında vatandaş ne yapar? Ne yapacak? Kendince çözüm yolları. Ondan sonra adamı vurdular, adamı öldürdüler. Böyle oluyor işte olaylar. Allah muhafaza. Hayır. Teknolojik olayların... Bakın teknoloji karşısında biz işte çaresiz olmamalıyız. Olmamalıyız. O bize esir almamalı. Biz onu esir almalıyız. Biz onu kullanabilmeliyiz. Ondan istifade etmeliyiz ama bizi ne noktaya getiriyor? Tamam, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, bu adreslere insanlar girdiğinde kaçında Türkçe karakterlerle giriş ve arama var? İngilizce bilmiyorsanız bir yere kadar geliyorsunuz. Merkezi Amerika. Kablonun merkezi Amerika olduğu gibi bağlantının merkezi de Amerika ve siz İngilizce bilmek durumundasınız. İngilizce bilmeniz de yetmiyor. Hukuki dili bilmeniz gerekiyor. Hangi saatte arama yapmanız gerekiyor? Saat farkı var. Muhatap telefon açtığında ne konuşacaksın bilmiyorsun. Yine İngilizce soru geliyor, cümle geliyor. Bana mı geldi sadece bunlar? Tek tek uğraştım. Bir de enteresan, bu ilave kat davasıyla alakalı haberle ilgili aradığımızda bazı kaynaklar kapanmış. Künyesi yok. Künyenin muhatabı yok. Ve haberler otomatik düşüyor. Evet. Dolayısıyla haberi kaynağından, ilk çıkan yerinden mahkeme belgemi gösterdim. Bunu kaldıracaksınız. Peki dediler. Kaldırdılar. Kaynağından kaldırılan bu haberi siz de haber akışınızda kullanmışsınız. Kaldırmanızı, eğer olumsuz bir şey yazarsa hemen mahkemeye başvuracağız deyince peki kaldırıyoruz diyorlar. Tamam peki ama bak ne kadar uğraştığınızı anlatıyorsunuz işte. O anlamda diyorum avukat hanıma. Yani 80 bin TL para istediler. Evet, yani o gün sıfır orta kalem bir arabanın parasıydı bu. Aynen. Dedim 80 bin TL ben niye vereyim bunu? Ve Amerika ile bağlantı yapacaksınız. Tabii. Oradan kaynaktan ceza yazısı çıkartacaksa o da garanti değil. Şimdi bunu arabayı icat edenler kullanma kılavuzunu kitabın içerisine arabaya yerleştiriyor. Bir de uygulama yapıyor sahada. Biz bu teknolojiyi alıyoruz. Menba artık uluslararası mahkemeleri
mahkemeye gelmeden internet üzerinden çözmeye başladı. Türkiye'de var mı? Yok. Daha başlayacak. Avukatlık, hukuk bürolarında artık teknik eleman olması gerekiyor. Çünkü her şey internet üzerinden artık. E-Devlet orada, UYAP orada. Ben adalet okuduğum için birazcık derslere çok çalıştım, geçtim. Meraklıyım, bir de adliyede doğup büyüdüm. Bu işleri artık biz internetten kaçamayacağız. O zaman biz onun üstüne gidelim. O bizim üstümüze geldikçe biz hep mağlup oluyoruz. Aslında araba kullanmak gibi bir şey. Siz güzel kullanamazsanız kaza yapıp ölüyorsunuz. Kullanırsanız hedefe gidiyorsunuz. Bu teknoloji Allah'ın verdiği bir imkan. İnsanlar belki yaratıyor, oluşturuyor, yapıyor, sistem haline getirip servis Onu yapıyor ama oluşturan da bir yüce güç var. yani her Onu şeyin yadsıyamayız. gelişimine, evrimleşmesine ve fayda olmasına vesile olan en büyük güç Allah. Bu sistemi verdiyse biz 2020 yılında bunu en güzel şekilde kullanmalıyız. Mahkemelere biz gidip kendimizi anlatmak durumunda kalıyoruz. Savcıya, hakime, avukata. Onlar bize bunu anlatmalı, şöyle şöyle yapmalısınız, dikkat etmelisiniz diye. Hatta bu vatandaş nasıl kamu spotları dönüyorsa internette her adrese, nasıl Türkiye'de her sokağa kafamıza göre giremiyorsak Evet. kadın erkek, internetin de sokakları var, caddeleri var. Ali Murat Hocam arasında fazla girmeyeyim de. Estağfurullah. Bu sokaklara girdiğinizde başınız belaya girebilir. Hacker'ı var, birileri var ve bu insanlar senin gibi insanları bekliyor. Çok özür dilerim. Sosyal hayatın içerisinde nasıl dolandırıcılar varsa bu sosyal medyanın içinde dolandırıcılar var ve profesyoneller. Şimdi kaliteli mal gümrüksüz dolaşır. Biz de yaniyi çıkardık fakat yani kullanımını artırmak için bir şey yapamadık. Biz bir daha Rekabet edemedik ya da Evet. hanımefendinin söylediği gibi o Bütün- sanal kütüphanedeki bilgi az kaldı. şimdi bir şeyi ilk üretip arkasından yoğun bir şekilde teknolojiyle beraber destekleyerek dünya markası haline getirdiği firmanın yanında biz de bir şeyi yerel olarak başlatıp onun seviyesine gelmemiz zaman alacak. Evet. Fakat şimdi konuya Ama bakın alfa ve Z kuşağı Evet. bu şekilde büyüyor. Evet. efendim, biz Onların Yalnız- istediği gibi büyütülüyor çocuklarımız. Endişesiyle bunları konuşuyoruz. Şimdi Onlar ne istiyorsa öyle büyütüyorlar. geleneksel bakışı haiz olan beyefendi, hanımefendiler bu çocuklar bizim çektiğimizi çekmedi diyor. Çekmek zorunda mı? Ya sen çektin diye bu çekmek zorunda mı? Bu çağın çocuğunun çektiği sıkıntıyı sen biliyor musun? Hayatı imtihan. Ben yabancı dil imtihanına doktora için girdiğimde ekran karşısında 1,5 saat, 2 saat hiç bu kadar ekrana bakmamıştım. Gözüm yoruldu. O ekrana bakmak kolay bir şey mi? Çocuklar bütün testlerini oradan yapıyorlar. Bütün ödevlerini. Anne babaları da yardımcı olamıyorlar. Niye? Onlar gibi kullanıyor. Anne dur tamam ya gösterecektin daha çok kafam karıştı diyor. Çekil kenara diyor. Biz bu yeni neslin yaşam stiline ayak uydurmak durumundayız. Aramızı da çok iyi tutmak durumundayız. Şimdi bu bütün kavgalar dünyada söylemden olur. Derler ya laf ola kese savaşı, laf ola kestire başı. Biz söylem türlerinden haberdar değiliz. Aristo retorik ilminde enteresan 3 açılım getirmiş. Adli söylem, adaletteki ifade tarzını, siyasi söylem, siyasetçinin kullanacağı dil, bir de dini söylem. Bu 3 tanenin yanına bugün olsa dijital söylem diye bir şey eklerdi. Biz dijital dünyanın dilini henüz hakim değiliz ve bunun yazım dilinde de hakim değiliz. Sadece tuşlara basarak biraz suç işleyip suçu kapatmaya çalışıyoruz. Bizim kullandığımız alfabe tümüyle kullanılamıyor şu anda internette. I, büyük I Yok mesela. gibi, Ç, yumuşak G Evet. gibi. Bunun da nedeni 1980'li yılların başında yurt dışında yapılan bir dil zirvesi var. Biz darbe döneminden yeni çıkmışız, kimseyi göndermemişiz. Bir devlet memurunu sadece o ülkeye gönderip bir nüsa kağıdı vermekle Efendim? yapmamız gerekeni yapamamışız. Siz göndermekten bahsediyorsunuz. Biz Kapalı Çarşı'nın hemen önünde doğduk, büyüdük. Dövizle müşteri dükkanımıza alışveriş yapmak isterdi. Korkudan kaçak olarak dövizi alırdık. Alışveriş yapacak, Türk parası yok üzerinde. Pazar günü, cumartesi dükkanlar, döviz büroları kapalı. Kaçak yolla, yani bizi suçlu duruma düşürüyor. Niye? Yabancı para bulundurmak yasak. Parasına bile düşman olmuşuz. Sonra rahmetli Özal geldi. Dış dünya ile bağlantılarımızı kurdu. Niye? Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışmış, Amerika'da çalışmış. Bu işlerin huzur içerisinde nasıl olabileceğini Ama siyasi, ekonomik şimdi olarak da dış görmüş. dünya ile az evvel
ifade ettiğin gibi global köydeyiz. Parayla ilgili hocalara pek parayı sormazlar da paradan en iyi biz anlarız aslında. Çünkü görünmeyen ekonomiyi yönetiriz. Halkın hayrını, hasenatını, bir yatırım yapacağı zaman siz ne dersiniz, bu işe girelim mi derler. Bir de biz piyasada doğduk büyüdük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde aynı sıkıntı yine cereyan etmiş. O dönemde büyük altınlar ve dinarları, paraları taşımak yoldaki irhabilerin yani teröristlerin saldırıp sizden parayı alması ve gideceğiniz yere gidememeniz ve parasız kalmanız demek olduğu için Haramiler, yol kesen haramiler, eşkıyalar. irhabiler ikisini de kullanıyorlar. Bir deri parçasının üzerine özel işaretle size para nakit akışı yapıyorlar. Bugünkü çekin karşılığı ta o günden geliyor. Sak. Bu deri parçasını gittiğiniz yere Riyad'a, Amman'a, işte Medine'ye gittiğinizde oradaki tüccara verdiğinizde size onun karşılığı kadar parayı altını veriyordu. Bitcoin de bunun gibi bir şey. Gibi değil. Bu niye Türkiye'de bu kadar çok yaygın değil? O kadar çok parası olan Hayır, insanımız Bitcoin'i yok. nereye Var. koyuyorsunuz? Yani cep telefonunuza gittiniz bir yerde al Bitcoin mi diyorsunuz? Nasıl oluyor? Efendim Onun hızlı, gibi, hızlı evet. transfer. Şimdi yurt dışında Amerika'da yaşayan bir beyefendiyle tanıştım. Şehzade Şam'da imamken hocam dedi. Ben dedi artık kimseye çek kesmiyorum. Niye dedim. Amerika'da dedim çek kesmeden alışveriş yapamazsın ki İngiltere'de yapamazsın. Her şey resmi olmak zorunda. Ya dedi bir gün dedi bir çek kestim bir camiye bağış yaptım dedi. O bağışı polis geldi beni deport etti. Niye dedim. Senin verdiğin para çek el değiştire değiştire filancı gruba gitmiş. Ya benim verdiğim çek oraydı. Evet ama başka yere gitmiş. Ben ne yapayım bunu? Olsun senin de orayla organik bağlantın vardır. Temaslı. Delikatlı. Bu arada şimdi biz Ben bunu de konuştuk. imkanım Son 4 olsa- dakikaya girdik. Öyle Size özellikle bir şey sormak istiyorum. efendim. Bu haftanın gündemi olacağı için müsaadenizle. Haydi bakalım. Sanıyorum aydınlatıcı olduk. Hem hukuki güzel. anlamda hem dijital anlamda. Şimdi Selman Hocam deyince biz bir Ayasofya'yı konuşmadan bırakmam ben Selman Hocam'ı. İnşallah. Ayasofya hayırlısıyla bu önümüzdeki cuma açılacak. Hayırlı Gidebilir miyiz? Cemaatin arasına katılabilir miyiz bilmiyorum. Vallahi 1000 kişi gibi deniyor. Ben 450-500 kişi gibi diyorlar. bir yerden bir şekilde girmeye çalışacağım diye düşünüyorum ama. Yer bulamazsan Sultanahmet bizim büyüdüğümüz alan olduğu için bir restoranın üst katından namaza durursun. Sıkıntı olmaz. Eyvallah. Zaten tüm dünyadan merakla gelecek olanlar vardır. Ne diyorsunuz Ayasofya'nın Öncelikle- açılışına? Öncelikle Yani cami olarak dünyada açılışına. 2 yerde dua ettim. Bir tanesi de o caminin içerisiydi. Ne için dua ettim? Tekrar namaza durulabilsin diye. Bir tanesi de Medine'deki Osmanlı dedelerimizin yaptığı tren istasyonunun o halde olduğunu görünce çok etkilenmiştim. Allah'ım bu yollar tekrar açılsın. İnsanlar huzurla tren yoluyla buraya gelebilsinler. Şimdi Ayasofya öncelikle dünyanın çekim merkezi. Yani İslamiyet yokken orada bir mabet varmış. Mabet ibadet edilen yer demektir. İbadet edene de abid denir, kul. İbadet eden kul. Zaten kulluğunu yerine getiren kişiye abid denir. Biz burayı 86 yıllığına müze olarak dünya hizmetine açmışız. O konjonktürü bilemeyeceğim. Şartlar neyi getirdi ki orası müzeye dönüştü? Hiçbir dine fayda sağlamıyor. Hiçbir inanışa fayda sağlamıyor. Turistlerin gruplar halinde gelip orada ziyaret ederken de ibadet edememeleri rahatsız edici bir şey. Hemen yanındaki 3, 4, 5. binada doğdum, büyüdüm. Yani belki de oraya en yakın sakin oturan birisiyim ve her tarafında top oynamışımdır, koşturmuşumdur. Ama bu mabet eğer bir ibadet edilen mekan haline gelecekse dünya insanlığını kapanmamalı, dünya insanlığı da koşa koşa gelmeli. Bizim için önemlilerden Sultan Fatih'in İstanbul'u fethettiğinde burada namaz kıldırmış, namaz kılınmış olması 567 yıllık bir hak bizim için. Yani fetih hakkı, kılıç hakkı. kesinlikle boş kalmasından ve müze olmasındansa içinde ibadet edilmesi taraftarıyım. Fakat namaz vakitlerinin haricinde misafirlere açılacak diye bir ifade gördüm. Ben buna karşıyım. Namaz anında bir turist, yabancı misafir geldiğinde o imamın sesini, müezzinin sedasını, cemaatin o şuh ve manevi halini gördüğünde ben de bu yolda olmalıyım diyerek
İslam'a yönelmesine neden engel oluyoruz? Bizim dinimizin hangi noktası Müslüman olmayan kişinin camiye girmesine engeldir? Şehzadebaşı Camii'de ve Kılıçdaroğlu Camii'de imamlık yaparken namaz vakitlerinde camiye turistlerin alınmadığını gördüm güvenliği tarafından. Ben kestim. Arkadaşlar açacaksınız kapıları. Girecekler. Kimin İslam'la buluşacağına, kimin hidayete ereceğine sadece Allah karar verir. Bırakın girsinler içeri. Girdiler, birçoğu teşekkür ettiler. Her camide bizi kovdular dediler. Ayasofya'nın ibadete açılması, bir kilidin açılması diyorlar ya, o kilit kapıdaki kilit değildir. Gönüllerdeki kilittir. Onu ilk inşa eden de oranın maneviyat merkezi olduğunu biliyordu. Bir ilhamla yaptı. Ve onun devamıdır bu da. Sonradan minareleri koyarak biz Müslümanız, burada çoğunluktayız. Diğer kiliselere dokunmadık ama burada bizim ceddimiz, atamız, büyüğümüz Ve şu açılmasını anda da istedi. yaptığımız zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. En İnşallah azından hep bunu beraber söyleyebiliyoruz. Cuma'da namazımızı Çok teşekkür kılacağız. ediyorum. Allah kabul etsin efendim.